Merhaba arkadaşlar. Android cihazımız üzerinde Prime Kernel ve Synapse programının ayarlarını anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda Galaxy S7 Edge cihazımızda versiyon olarak CyanogenMod ekibince yeni ismiyle geliştirilen LinaGOS ve bunun üzerine de Prime Kernel yüklü bulunmakta. Bu kernel ve harici yazılımları nasıl yüklüyoruz? Öncelikle bilgisayar ortamından telefonumuzu download moduna alarak bir harici bir recovery mod yani güvenli mod yüklüyoruz öncelikle. Sonra bu güvenli mod üzerinden başka versiyonlar ve başka kerneller yükleyebiliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi harici kernel yüklememizin amacı cihazımızın donanımsal ayarlarına daha açık bir şekilde müdahale edebilme imkanımızın olması. Bu videonun açıklama bölümünde cihazımızda yüklü olan versiyonun linklerini ve Prime Kernel'in linklerini bulabilirsiniz. Bu ikinci videomuzda büyük işlemcimizin 2.7 GHz büyük işlemcimizin ayarlarından bahsedelim. Şöyle ki Synapse programı daha önce belirtmedik herhalde. Bu Prime kerneli recovery moddan yüklediğimizde kendisi otomatik olarak kernelle birlikte yükleniyor. Ve cihazımızın loadlu olması gerekiyor. Tekrar belirtelim. Büyük işlemcimiz Exynos cihazlarımızın iki işlemcisi olduğunu söylemiştik. Büyük görevler için, zor görevler için yüksek frekanslara çıkabilen bir işlemcimiz var burada. Bunun maksimum ve minimum frekanslarını hangi frekans aralığında çalışmasını istediğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Çok ağır oyunlar oynamayan, çok zor görevler yapmayan, cihazını sadece mesajlaşmak ve sosyal medyada dolaşmak üzere kullanan kullanıcılar için bu en yüksek frekansları sınırlayabiliriz. Bu onlara daha fazla pil süresi sağlayacaktır. Şarjının daha uzun gitmesine imkan sağlayacaktır. Benzer şekilde cihazını çok performanslı bir şekilde kullanmayı isteyen kullanıcılar en alt frekansları daha yüksekleri ayarlayarak cihazın kilit ekranından daha çabuk uyanmasını sağlayabilirler. Tabii cihazın daha performanslı ayarlanması biraz daha fazla ısınması anlamına geliyor. Ve bu cihaz ömrü olarak iyi bir şey değil tabii ki. İşlemcilerin belli frekanslarda hangi voltaj değerlerini alacakları buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Çok değiştirilmemesi tavsiye edilen bölümdür voltaj değerleri. Ama şöyle diyecek olursak voltaj değerlerini düşürebiliriz ama telefonun bu sefer kilitlenip donması karşımıza çıkabilir. Kilit ekranındayken özellikle cihazın ansızın kilitlenip kalması, reset atma ihtiyacının doğması gibi veya kendiliğinden cihazın reset atması aşırı düşük voltajlarda karşımıza çıkan hatalardır arkadaşlar. Voltaj değerlerini çok aşağı değerlere gördüğünüz gibi ve çok yüksek değerlere ulaşmaması koşuluyla değiştirebiliriz burada. İkinci işlemcimizin küçük görevler için örneğin yazı okuma, telefon menülerinde dolaşma, programları açmadığımız takdirde basitçe bildirim gelmiş mi şeklinde telefon ekranını açıp kapatma olaylarında bataryayı
pili çok fazla harcamamak adına düşük bir güce sahip ve düşük güç tüketimine sahip bir işlemci kullanılmakta cihazımızın tasarımında. Maksimum 1.7, 1.8 frekansına çıkabiliyor bu küçük işlemcimiz. Bunu da yine sınırlayabiliriz. Dediğimiz gibi bizim kullanım politikamızla paralel bir tercih belirliyoruz burada aslında. İşlemci yönetim politikası da bu Governor adı verilen bölümden ayarlanıyor arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru bu bölüm çok düşük performans, yüksek pil ömrü veya yüksek performans, daha az pil ömrü şeklinde açıklayabiliriz. Bu seçeneklerin daha detaylı açıklamalarını internetten kolayca bulabilmekteyiz arkadaşlar. Ne anlama geldiklerini. Kısaca özetlemek gerekirse biz telefona bir komut gönderdiğimizde veya bir dokunma gönderdiğimizde işlemcinin nasıl bir refleks göstereceğinin politikasıdır burası arkadaşlar. Çok yüksek güçte görevler gelmedikçe büyük işlemcinin göreve katılmaması, sadece küçük işlemcinin görevleri üstlenmesini istiyorsak bunları CAF aktif ve Blue aktif seçeneklerini seçebiliriz. Cihazın daha isteksiz olduğunu göreceksiniz bunları ayarladığınızda. Tabii bunun karşılığında çok daha uzun bir pil ömrü, şarjınızın çok daha uzun gitmesi durumu ortaya çıkacaktır. Hangisi sizin kullanımınıza uygunsa o değeri seçebilirsiniz buradaki Governor ayarlarından. Blue Active dediği adından da az çok anlaşılacağı gibi işte cihaza işlemci yükü belli bir yüzdenin üzerine çıkmadan, %30'un %40'ın üzerine çıkmadan işlemcilerin yüksek frekansları tercih etmemesi şeklinde, hani daha düşük frekanslarda işlemleri yürütmesi şeklinde söyleyebiliriz. Bu da daha uzun pil ömrü, biraz daha performans düşmesiyle bizim karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.